Gel. Hey. Böyle yavaş yavaş yukarı doğru çıkacağız. Hey. Çok kötü haşlanmış. İlaçlar topallıyor ya. Bayağı haşlandı mı şey diyor hani. Benim ismim Hakkı, soy ismim Kara. Gorcan köyündeniyim. Hayvancılıktan uğraşıyorum. Aşağı yukarı 15 sene, 16 sene oldu ben bu işi yaparım. Otobüslerle çalışırdım daha önce. Otobüsü bu koyunun yüzünden bıraktım.
3 tane 5 tane derken artırdım bunu. Otobüsü bunun sevgisinin yüzünden bıraktım. Ama eksiklerimiz var. Bu hayvancılık sektöründe devletin de bize yani küpe desteği vereceğine sigortamızı sadece ödese yeterli. Yani küpe sayısına verdiği para aşağı yukarı epey para. Demek istediğimiz şu, devletin bir sigortamızı ödese en azından malcılıkta yenilmez yani. Bir tek bu benim sorunum değil yani. Genel malcıların sorunu bu. Avları al aşağı. Avray. Bunu şimdi yapan adam bilir. Bunu yani lafla anlatamam yani. Yani ben ondan zevk alıyorum. Adam şimdi bir yemek et yer ya, tad alır ondan. Yani bu tad almak da zevkle şeyi karışımdır aşağı yukarı. Biz de aynı öyle bir şey yani. Bunu eğlenmeye gidersin, zevk alırsın. Biz bundan zevk alıyoruz. Her gün bunun peşindeyim. Orada bir saat ayrılıyorum, geliyorum. Yani 3 gün ayrı durma şansım yok yani. Bu şimdi yaylaya gider, mesela yollarız bunları yaylaya. Ben kendim yazın yaylaya gitmiyorum. Bir arkadaş var, ona koyunumuzu yazın katarız. Of'tan bir arkadaşımızdır. Ama aşağı yukarı her hafta koyun yanına gidiyorum. Topalı var mı, bilmem şusu var mı, busu var mı ilgilenmek için. Yani çocuğuna nasıl bakarsan bunu da aynı şekilde bakarız. Çocuğun düştüğü zaman nasıl üzülüysen bunun da ayağı topal, şu bu vesaire oldu mu aynı durumdasın. Bak! Gel! Bak! Bak buraya bak! Buraya gel! Bununla bir katma ipi de bağlayın abi. Kaldık böyle ya. Gel! Hadi! Gel! Bir daha çesini de sağa soracağım. Kancuğu bağlasam o keli kesmez. Ben fazla çarşıyı sevmem. Yani ben bu işi o yüzden zaten sevgisi de biraz da oradan geliyor. Yani bu kafam dinliyorum. Rahat. Rahatlığı şu. Yani zevk alıyorum. Bu ortamı seviyorum yani. Yani Trabzon'da gidip veya İstanbul'da adam ciddi trafiğin içinde insandan başka, taştan başka bir şey olmayan şeyde ömrünü çürütüyor. Burada temiz hava, zevkini yaparsın, sevdiğin işi yaparsın. İşte zevk bundan alıyorsun. Benim koyunum of koyunu diyorlar. Yani ofların ırkındandı bizim. Bizim buranın asıl koyunu yuvarlak koyun deriz. Böyle arkalı koyundur. Ben onu sevmedim o koyunu. Yani ben of tarafından daha kabadır. İçi kambat fazladır bu koyuna göre. Büyüktür yani. Onun için ben heybetinden dolayı bunu daha çok sevdim yani. Bunun masrafı bizim yerli koyuna göre daha çoktur. Bayır anlamında her şeyden yani. Yıllardan beri bunu yaptım. Hiç yerli bizim kendi ırkımızdan yapmadım yani. Ben bunu sevdim. Böyle de gidiyoruz. Bizim buranın milleti bu koyunu sevmez. Ha bu Araklı'dan o yana geçeceksin ki bu koyunu sevsin. Arak'tan bu yana bizim yerli koyununu tercih ederler genelde. Oradan o yana da Rize'ye kadar bu koyunu tercih ederler. ...200 koyun var onun de. 200 koyunun bayır parası var. Yayla parası var. Bunun kar ekstra yağdığı zaman buna ekstra da bir para biner. Yani şu anda zaten kırmanın çuvalı olmuş 250 milyon. Yani bunu bakmak mümkün değil. Devlet en azından bir taraflı yani dediğim gibi sigortamızı yapsa her şeye biz gene razı geliyoruz. Yeter ki ilerimizi düşünerek çoluk çocuğumuzun geleceği için
Sigortamızı yapabilsek bu malcılığı devam edeceğiz. Devletin bize yapacağı en güzel şey odur. Bunun hafta sonu yoktur. Bunun tatili yoktur. Yani bu kar, yağmur, çamur bundan bir gün ayrılma şansın yok. Onun için bunda adamın olacak. Yani çobansız adamın olmadan bu işi yürütmek mümkün değil. Bizim yerli insanları bu işi yapmayın. Benim 2-3 seneden beri akbon var idi benimle beraber. Bu sene bir yerli arkadaşım var 30 tane koyunu. Onu almışız yanımıza. Normalde Afgan'la yapaydık. Adam uşağını verecek yanına diyor ki bunun ilerisi yok. Emekliliği yok. Sadece bu paralanda bu belirli bir yaştan sonra zaten emeklilik para ihtiyacım var. Daha vücut çalışmadıktan sonra o lazım. Onun için adam bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Devletin sadece malcıya sigorta yapsa bu malcılık bitmez. Gelen de yapar, gelen nesil de yapar bunu yani. Ha, zor iştir, bunu sevenler de var. Bu yüzden bırakıyorlar yani sevgi belirli bir yere kadar gidiyor. Ondan sonra maddiyata dönüyor bu iş. Çoluk çocuğun yaşlandı mı bir şeyle bakacaksın. Sabahtan saat 2'ye kadar vurgunda gezdiririz. Vurgun dediğin fazla bayır olmayan yer. Halil abi. Abura tarla mağla değildi da. Az önce gördüm. Ya kudurmuşlar da. İnsanları yalandan yere yaldırıyla başka bir şey yok yani. Niye kudurmuşlar anlamadım. Daha kalabalık bir koyun var orada. Yoşalı mı koyunlar? O zaman avşıydı. O niye gelmiş oraya? Birkaç günden beri oraya geliyor. Nereye? Halisine vururlarım. He o güzel. Oraya beni koymaydı. Geçen sene koymadı Halis. Muhtarlıktan dolayı. Yukarıcı orta mahalleye koymadı. Bugün tez geldim biraz da. Normalde saat 3'te geleceğim. Ama bugün vurgunu o kadar şey değildi yani. Bir şey aldı ondan. Sabahtan ben bekledim onu ya. Bir hafta sonra dinleniyorum işte uşak okuldan çıkaydı. Yarın yağmurlu herhalde. Benim asıl köpeğim göberdi normalde. Senin iyi bir tane köpeğin var. Ünlü bir köpeğim vardı. O şimdi ben o güvene yatardım. O göberdi bu sene. Birine verirdim onu emanet. Koydu onu pikabın üstüne. Ben de orada dedim abi koyun yanına 5 dakika gidelim. O ara atladı pikaptan da. O diyor. Bak o hiç durur mu arkadaş ya? Kulağını düşürmüş ha. İşte az sonra zınıklatır onu. Bende bir tane dişi var, kangaldır o. Kangal cinsi deriz. Bir tane yünlü palak deriz. Bizim eskilerimizin adıyla diyelim. İsmi öyle derler. Palak yünlü köpeği derler. 2 tane de erkek köpeğim var. Onlar da palak yünlüdür yani. Bir tane de çapar vardır. Çapar aynı kangalın bir değişiyordu diyelim. Yani kangal cinsinden karışım gibi bir şeydir yani. Bizim bu dağlarda, yaylalarda bizim palak dediğimiz köpekler daha iyi oluyor. Çünkü onlar yünlü olduğu için bizim yaylaların hava şartları genelde yağmurludur. Yani Sivas bölgesi gibi değildi. Kuru soğuk yok. Yağmurlu olduğu için bizim koyun çöplerimiz palak yünlü kelp olacak. Diğer kangallar bizim bu yaylalarda olmuyor. Yağmurdan kaçaylar, yanlaylar. Yani dalda bir yere girmek istiyor. O arada da koyunu bırakıyor. Bıraktığı zaman da yabani bu sefer koyunu alıyor. Ondan zaya veririz biz kangallardan.
biraz ırkını bozdular yani. Bu Kafkas bizim köpeklerin ırkını bozdular. Ama şu anda %90'ı başladı tekrar eski bizim kendi ana köpeklerimize dönmeye. Çünkü çok zayi vermeye başladılar bu kangallarla. Millet Sivas tarafında bilmem başka yerlerde methediyorlar. Bu bizim buralarda olmaya. Gördüğümüz kadarıyla öyle yani. Burada yabani olmaz. Dağlarda, yaylada yabani olur. Burada sadece çakal olur. Çakal kuzuya alır yani. Genelde koyuna o kadar şey edemez. Ha, koyunu bir yerde unutup da bir yere düşerse öyle koyunu yer. Ama normalde sadece en basit neyi alabilir? Kuzu ufak olduğu için onu alır yani. Köpeğin, yeterli köpeğin yok ise burada bir tek sıkıntı odur. Seraf abi. Ya bu telefona bakayım. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam Şeref abi. Ne diyorsun Aşiret Reisi? Koyun beklerim ağam. Şimdi bu biz koç alacak. Düşmüşük ortalığa, sen koç satacaksın da bizi niye Rize Trabzon çözdürüyorsun? Ya sizin işiniz var ya. Yani ben size bir şey mi dedim arkadaş ya? Yani Şimdi bu ciddi espri bir... aynı makara gibi dönü duruyoruz yani. Şimdi ben koç buluyorum ama abi, yabancıdan aldığın koç alırsın koyun binmez. Bilmez He. ne etmez. Şimdi koçun tipine bakarsın dört dörtlük. Azap şimdi kafandan hemen bir soru işareti. Bu koyun sektöründe kimseye doğru işi revaç görmez ya. Aynen. Koçum Şeref abi. Koçu sana veririm. Emanet. He. Koçum geberirse koçu bak diyorum sana. Ama ceberirse parasını koç kaç lira ceberdi koçun parasını vereceğim ben. Heh. Tez bu. Ben koçu bak Şeref abi 5 lira babamın uşağı olsun 5 liradan aşağı vermem ben koçu. Vermem yani 5'e de vermem. Yani evet, sevdiğim için vermiyorum Şeref abi. Hakkı şimdi bir şey diyeyim Bak sana bak baba. ben onu bedava aldım öyle kabul eyle inanmayasın bak. Değil, ben senin aldığını hesaplayarak diyorsam He. ama kardeşim sen beşi bedava almışsın 1 liraya o beni alakadar etmez ama hak. Ya da onun ayarında bir koç alırız giderek birinden kaç liraya alırsan al. Tamam Hakkı geleceğim yanına. Gel. Ha burada bir arkadaşla muhabbet ediyorduk belgesel çekiyorduk. İyi baba sen devam et tamam koça alacağım ben. Ya Hakkı düşmüşüm ortalığa bağlı alayım 2 tane beçi birkaç kuzi rastlar. Daha Ama ben bak sana Şeref dedim, abi ben sana dedim ben lafımı içileyen bir adam beni az çok tanıdın da. He. Yarın koçu satacaksın bir şey edeceksin. Ben sana dersem Şeref abi yarın bana bir şey demeyeceksin ama. Lan Hakkı nasıl koçu? Koçumu ben mi satacağım? Satarsın da misal. Lan niye satacağım? Senin koç abi ya. Ha emanet alayım diyorsun. La Hakkı sen nasıl dersen ben öyle Tamam yaparım gel abi. sıkıntı yok gel yanıma bakayım. İyi baba tamam. Tamam. Onu yiyebilir miyim ben? Evet. Koç üçe karışacak. 3 katın deriz o. O Hakkı Reis'in namlı koçudur. İsteyen olursa satlıktır. Oy. La kıracak bizi la. Vallahi koyunu.
var. Ne yapacaksın? Bu işi yapacağım mı? Yok. He? Yok. Neden? İşte. Zor iş mi? Ama sen yaparsın bu işi güzel. Ne yapacaksın bu işi yapmazsan? Bir yerde çalışırım işte. Çalışırsın. Bunun kokusunu almışsın da. Yani. Almışsan ebedi billah daha başka bir iş yapamazsın. Ha bu dediğimi unutma. Bir gün aklına belki bir ileride dersin ki Hakan bana böyle böyle demiştim. Bakarsın ki doğru mu diyorum. Tecrübemiz onu gösteriyor. Ortaokulu bitirdim, bıraktım. Okuyamadım öyle, derslerim iyiydi. Ben de bıraktım işte, öyle 3-5 tane koyundan başladık. Benim için kötü bir şey deme la. Öyle arttırdık onları işte. Öyle gidiyoruz beşine. Kardeşlerim var. Onlar işte okuyorlar, çalışıyorlar. Koyunlardan pernek falan alırım işte. Onları beklerim öyle. Geçini gideriz işte. Gelecekte pek bir şey düşünmüyorum öyle. Bunu bir yandan yapacağım, bir yandan yapmayacağım diyorum işte. Duruma göre değişiyor. Yeri geliyor seviyorsun, yeri geliyor yapmak istemiyorsun. Belli değil yani. Tabii ki öyle dışarıdan baktığında zor. Ama yani öyle çok da zor bir şey değil. Alıştım mı zor gelmiyor daha. Kolay oluyor. İşe tamire falan girdim mesela, bizim evin yakınlarında falan vardı. Yapmadım yani, öyle sıkıntılı iş. Bıraktım onu. Döndük buna. Ki genelde öyle düşünürler işte, çobanlık kötü meslek işte, şey meslek. Yani öyle düşündüğün zaman pek şey değil, bunu içinde olan biliyor zaten. Dışarıdan baktığında herkese işte kötü meslek, pis iş. Kimse beğenmiyor. Bence güzel bir iş. Tabii zorlukları oluyor ama. Gelin sizi de çekelim. Gelin. Niye? Yaylaya dediğim gibi yazın pernek olarak katarız koyunu. Pernek dediğimiz parasından başkasına koyunu katmak. Yani parasından yazın koyunu bekliyor adam. Ayrıyetten koyun başı bir para veririz. Yani 6 aylık bir koyunun 150'ye katan var, 200'e katan var, 100'e katan var. Adamına göre değişiyor yani, yaylasına göre değişiyor. Adam yaylası daha uygun oluyor, daha uyguna katay. Bu sene çok zayımız oldu. Yabani dediğimiz kurt yani. Aşağı yukarı 20 tane malımızı yedi. Mezrede, yazbaşı. Böyle de devlet tabaralar dağlara çok yabani bırakıyor diye duyduk. Yani artık neden dolayı bırakıyor, onu onlar daha iyi bilir herhalde. Öyle bir sıkıntımız oldu bu yazbaşı. Bir şey yok değilsin bari. 70 tane var herhalde. Ha bunu alacaksın buradan. Koyuncu Camii'sine selam söylüyoruz. Bütün arkadaşlara kolaylık diliyorum. Yani bunun kolay zamanı yazındır, az kaldı. Onun için bu 2 ay daha bir zorluluğu kaldı koyuncuların. Hepsine sağlıklı, başarılı ömür diliyorum. Bütün seyreden arkadaşlara saygı ve selam. Emirhan, koyun doydu oğlum, yavaş yavaş toparlayalım. Biraz da vurgunda dururuz. Öyle de yatağa koyarız. Haydi. Oy. Oy. Oy.
Ötekideki ev işte 20-30 sene önce yapılmış. Sahibi de ölmüş işte bunlar işte 3-5 sene önce. Uçan ev diyorlar işte. Ya tabii asıl adı cinli ev işte öyle. Korkunç bir ev, tam dağın tepesinde duruyor işte. Tam da taşların üzerine yapılmış işte, önceden o liman diyordular oraya. Oradan kalma bir yer işte. Hemen hemen tarih eser gibi bir şey işte. Öyle işte 20-30 seneden beri öyle duruyor. Camları falan kırık işte, içindeki eşyalar içinde duruyor komple. Değişik bir ev işte. Burayı al bu yana.